Selamünaleyküm hocam. Tek nefes Duha suresi okuyan hocamızı analiz eder misiniz? Tek nefeste Duha suresi okuyan Mehmet Fatih Arslan göndermiş. Hadi bugün bu şekilde başlayalım. Hocam. Buyurun, isim bilen. İbrahim Deniz diye çok cevap geldi. İbrahim Deniz. Şöyle Evet. ismini bilerek yapalım. Hadi buyurun bakalım. Yerli Abdüssamet İbrahim Deniz Hoca. Tamam, süper. Yalnız o delay ve reverb'ün o kadar fazla ki sesi bir kere verdiğinde yankılanıp duruyor içeride. O fazla delay ve reverb. Tabii orijinal ilk kayıtlarda da benzer şeyler vardı. Yani Abdülsamet'in kayıtlarında bu delay ve reverb çok kullanılıyor. Yani kullanılıyor. Ben böyle kendim dinlerken büyük zevk almıyorum. Fazla delay ve fazla reverb'ten. Aşırı olduğu zaman çünkü sesler birbirine karışıyor gibi geliyor bana ama kusursuz nefes kullanımı mükemmel gerçekten. Ayrıca Ozan'ın ses tekniği de son derece başarılı. Çok güzel ağız açmalarına, o harfleri tutuşundaki büyüklüğüne bakarsanız oldukça volümlü bir sesi var. Biraz stil olarak sesleri sert vermeye meyilli. Yani ittirerek, öne doğru ittirerek, fazla ittirerek vermeye alışkın. Kasidelerden gelme bir özellik olsa gerek. Çünkü kaside de buna yakın okunuyor. Sert okunuyor, yumuşak okunmuyor kasidelerde. Dinleyelim. Gerçekten güzel. Nefes özellikle muhteşemdi yani. İnsan izlerken yoruluyor. Allah. Maşallah. Büyük nefes. Of. Gerçekten izlerken yoruluyorsunuz bu kadar uzun bir nefeste. Söyleyebileceğim şey arasında mesela okuduğu bölgelerde tam şuralardaydı galiba girişte. Mikrofonla alakalı çok tecrübesi var. Yani çok iyi bir mikrofon okuyucusu. Şimdi bazı okuyucuların önünde mikrofon sabit duruyor. Onlar sabit şekilde mesela volümün yükseldiği yerlere bastırılan yerlerde de mikrofona yakın duruyorlar. Bu sefer ses hem patlıyor hem o patlamanın sonucunda ses bozulmaya uğruyor. Ve içeriye hem bir gürültü geliyor. Yani dinleyiciye bir gürültü geliyor. Yani tatsız, keyifsiz bir şey oluşuyor. Şimdi hocaya dikkat ederseniz
Bakın mikrofonuna bakın sadece. Sesi kapatıyorum. Sadece mikrofonuyla ilgilenin. Bakın belli yerlerde mikrofonu hafif geriye çekerek, hatta uzaklaştırarak, hatta kendi uzaklaşarak gördüğünüz gibi çok farklı şekillere sokuyor ve bu yani çok iyi mikrofon kullanıyor. Duyguyu verirken de mikrofon kullanmayı öğrenmiş. Farklı bir stil. Yani mikrofon kullanmak, evet, Kur'an-ı Kerim okurken yani hiç kimse düşünmüyordur herhalde. Herkes işte nasıl okunduğuna, doğru sözleri doğru yerde nefes alarak doğru nasıl diyeyim, doğru kelime vurgularıyla okumaya dikkat ediyordur ama sonuçta mikrofon okunuyor bu. Mikrofonla okunuyor yani birçok yerde artık. Böyle okunan bir durumda da mikrofonu iyi kullanmak etkiyi değiştiren bir şey. Çok iyi kullanıyor diyebilirim. Nefes, o kadar nefesten sonra çünkü. Bir de çok dikkat edin. Vücut hareketleri çok yavaş. Mikrofona alışı yavaş. Okumaya girişi yavaş. Hiç acele etmiyor. Sakin sakin. Tıpkı bize neyi hatırlatır gibi? İnci avcılarını hatırlatır gibi. Yani derin nefes uzun nefes kullanmada kendisini suyun üstünde yavaş yavaş suya girmeye hazırlıyor. Önce bir yarım saat suyun üstünde kalıyor, hafif dalıyor, çıkıyor. Vücudunun kalp ritmini yavaşlatıyor, nabzını düşürüyor. Çünkü o suyun altında sakin sakin gitmesi lazım ki çok nefes harcamasın. Çok benziyor. Bakın hareketlerini izleyin. Çok yorucu, çok. Okuması çok yorucu tabii ki. Bir de bu sert sesleri önde tutma. Sert tutma. Tizlerin yolunu kapatıyor aslında. Çünkü gırtlağı da sıkıyor. Şimdi bir sesin iyi tiz ses çıkarabilmesi için bu yolun açık olması gerekiyor. Kasılmaması gerekiyor ama stilinde. Gördüğünüz gibi tizlerde de tam çıkması için çok yüklenmek zorunda kalıyor. Nefesi de tükendiği için tabii ki. Yani uzun nefes tuttuğu için o kadar nefes kalmıyor o sesleri çıkaracak diyafram ama genelde sert sesler tiz yollarını kapatır. Kalın seslerde çok yaklaştırıyor. Mükemmel mikrofon kullanıyor gerçekten. Duyguyu mikrofonla vermeyi öğrenmiş ayrıca. Farklı bir stili olduğu kesin hocanın. Fakat dikkat edilmesi gereken şey, benim ilk dikkat ettiğim şey müthiş. Duyguyu bile mikrofonla veriyor. Bazı şeylerde çekip volümünü düşürüp
o sadece kelimelerin duyulmasını, konuşur gibi duyulmasını sağlıyor. Bazen istediği sertliği verebilmek için tam mikrofonun karşısında tutup bütün gücüyle vererek yapıyor. Genel olarak ses rengi böyle, ya ne kadar tiz olduğunu anlamamız çok kolay değil. Fakat istediği zaman tizden de girebiliyor. Ne kadar, yani nasıl bir renk, hani tenoral bir renk mi, bunu buradan çıkarabilmem gerçekten zor ama farklı bir okumaya sahip. Peki düşüncelerim bu.